Tekrar hoş geldiniz. İçgörü olarak adlandırdığımız organizasyonel sağlık üzerine gerçekleştirdiğimiz webinarlarımızda herhalde bundan sonrasında bir yaz arası vereceğiz. O nedenle sonuncusunun altıncısına hoş geldiniz. Ee, Ve çevik sistemi konuşacağız. Esasında kısa bir giriş yapmak gerekirse tabii bütün konular birbiriyle çok bağlantılı. Yani önceki içgörülerde isimlere baktığım kadarıyla katılanlar olmuştu. Kurum kültürünü konuştuk. Stratejiyle işbirliğinin önemi anlamında. Onun dışında çevik liderliği konuştuk. Yine hani bunlarla paralellik gösterecek şekilde değişim yönetimini, değişime liderlik etmeyi konuştuk. Dolayısıyla belli tekrarlayan noktalar olacak. Çünkü bir tarafta kültürü konuşuyoruz, bir tarafta değişimi konuşuyoruz, bir tarafta çevikliği konuşuyoruz. Dolayısıyla biraz daha bu konuya özgü olarak hepsini birleştirerek bazı konuları tekrar ederek gündeme getireceğiz. Şimdi çevik yaklaşıma baktığımızda hani herhalde bir hayatımıza gireli bir 10 seneyi falan aştı diye düşünüyorum ama pandemi sonrasında önemli ölçüde hızlandı ve şu anda da bol miktarda karşılaştığımız, içinde olduğumuz bir durum. Örnek olarak ben kişisel olarak 3 tane farklı çevik takımın içinde çalışıyorum. Bir tanesi Dale Carnegie tarafında. Onun dışında dernekte TEGEP Eğitim ve Gelişim Derneği'nde farklı rollerim var. Orada çevik takım olarak çalışıyoruz. Orada tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla hani çevremizde de bir tarafta da temasta olduğumuz müşterilerimizle, firmalarla konuştuğumuzda da oldukça artık iş hayatına girmiş bir şey. Normal hani neden iş hayatına bu derece girdi dediğimiz zaman hani belli özelliklerine şöyle bakarsak yani sonuçta hani nedir özellikleri dersek bir kere müşteri deneyimi odaklı, esnek, hızlı adaptasyonu gerektiren, hedef ve sonuç odaklı yaklaşımı ne diyelim tetikleyen, iletişimin şart olduğu, takım çalışmasını çok güzel bir şekilde ortaya koymaya fırsat sağlayan, işte bir tarafta inisiyatif verme, bir tarafta inisiyatif alma gerekliliği olan ve sürekli gelişim mantığı üzerine odaklanmış bir sistemi konuşuyoruz esasında. Ve günümüz işte VUCA dünyası diyebiliriz, BANI dünyası diyebiliriz. Artık çevik sistemi bir şart haline getiriyor ve ben hani benim kişisel görüşüm Türkiye'de birçok şeyi farklı farklı sektörlerde, farklı konularda, iş hayatı veya dışında belli şeyleri çok hızlı tüketiyoruz esasında. Hızlı bir şekilde girip hızlı bir şekilde tüketiyoruz ama bu konu sanki çok tüketilecek gibi gözükmüyor. Belki isim değiştirir farklı şeyler ama bu çalışma sistemi sonuçta günümüz iş hayatının koşullarını fazlasıyla karşılayan bir sistem diyebiliriz. Peki genel olarak hani gerek karşılaştığımız talepler, gerek içinde bulunduğumuz hani belli iletişim veya araştırmalarımız çerçevesinde ne noktadayız dediğimiz zaman sistemlerin kurulması, işlemesi artık hani biraz daha rutine oturmuş durumda ve işliyor durumda ve daha çok zorlanılan noktalardan bir tanesi veya zorluk denmese bile aşamalardan bir tanesi artık bunun kültür haline dönüşüyor olması. Yani bu sistemi kültüre dönüşmesi. Dolayısıyla çevik kültür olarak bir organizasyonun veya bir takımın çevik kültürle çalışıyor olması. Tabii burada hani sistemden kültüre geçişi bu mantıkla gündeme getirdik. Hani bunun ihtiyacı anlamında baktığımızda McKinsey'nin yaptığı bir araştırma var. Çevik dönüşüm dendiği zaman yani organizasyonun burada direkt kültür değil de hani direkt çevik dönüşümün zorlukları nedir üzerine bir araştırma yaptığında 1400 küsür katılımcıyla yaptığı bir araştırmada açık farkla önde olan en büyük zorluk kültür ve iş yapış şekillerini dönüştürme. Hani bakarsak araştırmanın sonuçlarına liderlik ve yetenek eksikliği, net bir vizyon ve uygulama planı oluşturabilmek, yetersiz kaynaklar, teknolojik darboğazları aşabilmek gibi noktalar
Bunların ortalaması %33 gibi bir oranda kalırken kültür ve iş yapış şekilleri 76 gibi, hani hepsinin ortalamasının 2 katında daha yüksek bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Biz de o çerçevede hani bu dönüşümü hedefleyen organizasyonlarda acaba nelere dikkat edilmeli anlamında kısa bir webinar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şimdi kapsamımızı şöyle oluşturduk. Yani çevik yaklaşım tecrübesi olan, hani girmiş veya girmekte olan, mevcut belli bir süre çalışıyor olan bir durumda acaba bunu bir aşama ileriye götürerek çevik kültüre nasıl dönüştürebiliriz gibi bir kapsamda oluşturduk bu webinarımızı, içgörümüzü. Yani dolayısıyla çevik yaklaşımla alakalı olarak çok bir şey konuşmayacağız. Bir önceki slaytta konuştuğumuz şeyler dışında. Kültürde belli hatırlatmalar falan yapacağız ama tamamen çevik kültür üzerine odaklanacağız. Dolayısıyla çevik kültür dönüşümü nedir acaba? Bir bunu somutlaştıralım. Kültür zaten biraz soyut bir kavram. Dönüşüm soyut bir kavram. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Biraz daha somutlaştırmak anlamında. Belki ilk önce kültür dönüşümü, sonra da çevik kültür dönüşümüne odaklanarak. Peki bunu nasıl bir süreçle gerçekleştiririz dediğimizde hani bu o kültür dönüşümünü nasıl daha biraz daha somutlaştırmak anlamında nasıl bir süreç kullanabiliriz ve o süreçte belli örneklerle 3 tane hani hedef olarak tanımlayacağımız bir nokta. Bu arada hani hepinizin doldurduğunu tahmin ediyorum. Başvururken, kayıt yaptırırken beklentileri şey yapıyorsunuz, bekliyorsunuz. O beklentileri yani vurguluyorsunuz. Biz o beklentileri dikkate katarak amaçları oluşturuyoruz ve işte örnekleri görmek, uygulamaları görmek, nasıl yapılabilir bunu görmek gibi beklentiler yüksekti. Onları umarım karşılayacak bir webinar diyebiliriz. Şimdi hani daha evvel konuştuğumuz ama bu görselle konuşmadığımız strateji ve kültürün işbirliği dediğimiz zaman sonuçta hani kurulmuş sistemi şirketin hedeflerine yönelik olarak e, çevik yaklaşımla hayata geçmesi ve o stratejik hedefleri gerçekleştirmeye çalıştırmasını bir stratejik planlama olarak tanımlarsak, o zaman buna paralel kültür hani çevik yaklaşıma özgü değil ama bu uyumu nedir dediğimizde tepede amaç, vizyon ve değerlerin 2 tarafa da hizmet etmesi, bir tanesi yönlendirme yolu, bir tanesi uygulama yolu dersek, kültüre baktığımızda hani basit bir tanımla somutlaştırmak anlamında değerlerin bu değer altında uygulamaların ve davranışların tanımlanması ama yaşanıyor olması herhalde en basit tanımı olacak. Ve bu ikisinin birbiriyle uyumlu olması, paralellik göstermesi sağlayacağımız veya hedefleyeceğimiz bir nokta olacak. Ve bu ikisi beraber birbirini destekleyen bir güç olarak hedeflenen sonuçlara, o stratejik hedeflere ulaştırması gibi bir durumu konuşuyoruz. Şimdi biraz daha böyle bunu biraz daha hani somutlaştırmak gerekirse bizim gerek eğitim faaliyetlerimizi gerekse danışmanlık faaliyetlerimizi üzerine kurduğumuz metodolojimizden kısaca bahsetmek isterim. Bunun ismine biz dönüşüm formülü diyoruz. Ve ekrana baktığımız zaman ne sonuç alırız? Yani nihai olarak faaliyetimiz veya bir eğitimse katılımcıları geliştirmek istediğimiz nokta bunu performans değişimi olarak tanımlıyoruz. Yani o anlamda ne sonuç alırız diyoruz. Ulaşmaya çalıştığımız şey burası. Yani örnek vermek gerekirse işte bir çevik yaklaşımda iş sonuçları, MVP'ler, eğer ki Scrum'u kullanıyorsak veya benzer terminolojiler, müşteri memnuniyeti bir sonuç olabilir, verimlilik bir sonuç olabilir, gelişim bir sonuç olabilir. Dolayısıyla tanımladığımız sonuçlar. Amacımız buraya ulaşmak. Peki buraya ulaşmak için ne yapmak gerekir dediğimiz zaman yaptıklarımız yani davranışlarımız çok önemli. Eğer ki aynı şeyleri tekrarlarsak o zaman aynı sonuçlara ulaşacağız. Dolayısıyla davranışsal değişim, farklı davranışları ortaya koymak, hedeflenen davranışları ortaya koymak bizi o sonuçlara götürecektir. Peki götürdüğü zaman bu ne kadar kalıcı olacak dediğimizde
Eğer sadece hani davranışsal değişim, performans değişimini sağlar, bize sonuçları getirir dersek, evet getirir. Ama sürdürülebilirliği, burada çok ciddi soru işareti. İşte sürdürülebilirliği sağlamak anlamında bizim kim olduğumuz, yani başka bir deyişle o yaptıklarımızı kendimiz de bireysel olarak kendimizle veya organizasyon olarak organizasyonla eşleştirmek çok önemli bir nokta. Buna da duygusal değişim diyoruz. Yani biz kimiz dediğimizde bizim değerlerimiz, inançlarımız, düşüncelerimiz, fikirler, duygular, anlayışlar kim olduğumuzu tanımlıyor. Dolayısıyla buradaki değişim davranışsal değişimi tetikleyip bu da performans değişimine ulaştırmalı diyoruz. Sürdürülebilirlik anlamında, kalıcı olma anlamında. İşte bu dönüşüm formülünü eğer ki kendi kapsamımıza, kendi kontekstimize bağlarsak, o zaman biz belli davranışlarla o çevik sisteme geçtik. Birçok örneğini görüyoruz. Ama artık bu davranışı ben böyle sergilemeliyim, ben geri bildirim vermek zorundayım, ben işte retro yapmak zorundayım veya iletişim önemli kurmak zorundayım noktasından kültüre dönüşmesi demek, ben buyum, benim değerim budur, benim düşüncem, inancım budur diye bir noktaya gelebilmek. Yani davranışı benimsemek ve kendimizle eşleştirebilmek kültürel dönüşümü sağlayacaktır diyebiliriz. Bunu bireysel olarak veya organizasyon boyutunda çok rahat olarak tanımlayabiliriz. Ve dolayısıyla nasıl bizim değerlerimiz haline getirebiliriz, o çalışma prensiplerini, inançlarımız, düşüncelerimiz haline getirebiliriz ki kalıcı olsun, sürdürülebilir olsun. Bunun üzerine duruyor olacağız. Bu arada hani dolayısıyla kültürel dönüşüm, şu en alttaki satıra da vurgulamadan geçmek istemedim. Geri döndüm slayda. Yani dolayısıyla esasında kültürel dönüşüm bir şeyleri yapmaktan olmaya, yani ne yaparızdan biz kimize dönüşme olarak da geçiş olarak da tanımlayabiliriz. Bir hatırlatma, hani kurum kültürünü biraz daha çevik çalışma veya çevik kültürden bağımsız olarak tanımladığımızda işte bir organizasyon içindeki inanış, davranış ve yargıların tamamıdır diyoruz ve hani kullanmak zorunda mıyız? Değil, ama bir model olarak daha da somutlaştırmak anlamında biz kültürü 6 tane bileşenle ölçüyoruz veya gelişim planı oluştururken bunlara yönelik gelişim planı oluşturmaya çalışıyoruz. Önceki kurum kültürü üzerine konuşurken aktardığımız bir şeydi. Hızlıca tanımlamak gerekirse belirgin karakteristikler, yani kurumdan içeri girildiğinde algılanan iklim nedir? İlk izlenimler nedir? İşte kurumsal liderlik nedir? Nasıl bir liderlik sergileniyor? Yaklaşım, stil nedir şeklinde. Çalışanların yönetime, çalışanlar nasıl bir algı içinde kendilerine yapılan direkt yöneticilik, liderlik tarafında. E, Birleştiricileri en sona bırakacağım. Stratejik vurgular nelerdir? İşte stratejiler daha çok nasıl, ne üzerine odaklanmış durumda ve kurumda ne alkışlanıyor veya ne ödül ceza sistemi var mı ve neyin üzerine kurulu şeklinde başarı kriteri ve kurum birleştiricisi. Buradaki kurum birleştiricisini değerler olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla biz böyleyiz diyebileceğimiz değerlerimiz, işte biz organizasyon olarak buyuz diyeceğimiz değerlerimiz nedir? Dolayısıyla bir altıncı boyutu, belki öbürlerine göre biraz daha üst seviyeye öne çıkan bir faktör olmuş oluyor. Böyle bir hatırlatmadan sonra peki hani böyle bir sürece nasıl bir süreçle dönüşebiliriz dediğimizde, ben her zaman basit, uygulanabilir süreçlerden yanayım ve o anlamda da yine çok basit olarak ve son derece jenerik olarak içini doldurduğumuzda biraz daha anlam kazanacak. Olması gereken kültürün tanımlanması birinci aşama. Yani dolayısıyla bizim çevik kültürün tanımı nedir? Olması gereken dediğimizde değerler, dilersek o 6 tane bileşen boyutunda, dilersek değerler ve altındaki davranışlar, tutum boyutunda. Ama nedir yani bizim hedeflediğimiz, ulaşmayı istediğimiz nokta nedir? Öncelikli olarak bunun tanımlanması. Birkaç nokta veya şu şekilde yapayım, hani açıklamalarıyla gidelim. Dolayısıyla bu 6 bileşen bazında olabilir dedik.
bunların belirlenmesi. Dilerseniz şöyle sürece bakalım, sonra detaylandıralım. Bunu belirledikten sonra, olması gereken kültürü tanımladıktan sonra peki biz ne durumdayız? Yani bizim ulaşmak istediğimiz bir hedef var. Yani örnek vereceğim. Ne diyelim, hep konuşulan geri bildirim mesela. Belki bunu kurum bir değer olarak tanımladı. O hani geri bildirim kültürünü, o değeri sahip. Peki ne noktadayız? Altındaki davranışları tanımladığımız zaman biz acaba hangi noktadayız? O davranışlarla hani somutlaştırarak ölçtüğümüzde bu bizim ikinci aşamamız oluyor. Çünkü yine söylediğimiz organizasyonel sağlık check-up içgörüsünde söylediğimiz, ölçemezsek yönetemezsiniz. Çok şey, yani biz o noktaya gelmek istiyorsak o zaman nereden yola çıkıyoruz? Başlangıç noktamız nedir ve nasıl ulaşacağız oraya dememiz önemli bir aşama. İkinci aşaması. Peki biz buradayız, buraya gelmek istiyoruz. O zaman çok basit anlamda nasıl bir gelişim planı oluşturulması gerekiyor? Üçüncü aşaması ve bunun uygulamaya geçilmesi de dördüncü aşaması diye, hani söylediğim gibi jenerik, basit bir yaklaşım, bir süreç ortaya koyabiliriz. Şimdi bunları biraz daha detaylandırdığımızda bu olması gereken kültürün tanımlanmasında işte yani başta değerler olmak üzere, dilersek bu altı bileşende, dilersek farklı modelde veya tamamen değerler ve davranışlar modelinde tanımlayacağımız olması gereken kültürü ortaya koyuyoruz. Şimdi buradaki bunu koy, yani bu çok zor bir şey değil. Hani ne yapacağız dediğimiz zaman bunu tanımlayabilmek kolay bir çalışma. Belki hani ne bileyim belli kaynakları araştırdığımızda zaten karşımıza çıkacak ve ondan sonra da acaba bizim organizasyonumuza, bu arada parantez içinde vurgulayacağımız şey, hiçbir zaman jenerik olarak şunlar olmalı değil. Mutlaka organizasyona özel, adapte edilmesi gereken, bir olması gereken tanımlamak söz konusu. Dolayısıyla bunu tanımlarken hani ne olduğunu tanımlayabilmek belki daha kolay ama nasılları biraz daha kritik. Hani tam şeytan ayrıntıda gizlidir misali. Çünkü olması gereken sadece bir tanım olarak kalmayacak, amaç oraya ulaşmaksa o zaman biraz daha stratejik düşünerek oraya ulaşabilmek anlamında, hani oraya ulaşacağımızın da o hedefi de dikkate katarak tanımlarken bunun kolektif belirlenmesi çok kritik bir nokta. Ne demek yani bu? Bu kültürü yaşaması gereken, sahip olması gereken çalışanlarla, liderlerle beraber tanımlanması ayrı bir şekilde. İşimizi belki zorlaştırıyor ama tanımlama aşamasını zorlaştırırken ulaşma aşamasını, o gelişim planının sonuca ulaşma aşamasını kolaylaştıran en önemli noktalardan bir tanesi. Ee, Hani iyi mükemmelin düşmanıdır, mükemmel iyinin düşmanıdır. Ben iki tarafa da kesinlikle katılıyorum. Belki en iyi mükemmel olması gereken şey bu ama unutmamak gerekiyor ki sonuçta biz bir sonraki aşamada mevcut durumu, bu olması gerekendeki mevcut durumu ölçtükten sonra oraya bir gelişim planı oluşturacağız. Dolayısıyla bunları tanımlarken daha henüz ölçmedik ama mevcut hissiyatımızla bu çalışmaları yaparken mevcut durumda nerelerdeyiz? Bu tanımlayacağımız olması gerekene ne kadar uzağız veya ne kadar yakınız, dikkate katılması çok fayda sağlayacaktır. Somut tanımlanması dedik ve tartışmasız her zaman söylediğimiz şey, olmazsa olmaz nokta, üst yönetim sponsorluğu en kritik nokta. Dolayısıyla onların da yaşayacağı, benimseyeceği, rol model olacağı kültürün tanımlanması önemli olan bir nokta. Bunu belirlendikten sonra tanımlamıştık. Hani bunun acaba bu tanımladığımız kültür mevcut durumda hangi noktada dediğimizde, yani bu bir anket olabilir, farklı değerlendirme aracı olabilir. Sonuçta olması gereken kriterleri ölçen bir araç bu çalışma, burada yapılabilecek en basit şey. Ama sonuçta burada biraz daha duyguların ve algının ölçülüyor olması nedeniyle o ankete yansıyan sonuçların mutlaka dinleniyor olması, tartışılıyor olması gerekiyor. Yani o anket kadar belki daha fazla katma değer sağlayacak şey, onların açıklamaları, belki kök nedenleri, belki nedenleri, belki daha doğru açıklamaları
fokus grup çalışmalarıyla desteklenecek. O çerçevede hani bu ikisini birleştirdiğimiz zaman olması gereken kültürün hani mevcut durumda hangi noktada olduğunu belirlemiş olacağız. Şimdi yine burayı biraz daha vurgulamak anlamında dolayısıyla buradaki anketin değerlendirme aracının standart bir içeriği yok. Mesela biz kültürü nasıl geliştiririz dediğimiz zaman stratejiyle nasıl uyumlandırırız dediğimizde daha önceki webinarlarımızda şunu söylemiştik. Hani biz direkt olarak esasında mevcut durumu ölçerek başlıyoruz. Çünkü orada bir model kullanıyoruz ve o model çerçevesinde uyguluyoruz anketi ve sonra bakıyoruz acaba hedeflenen olması gereken nedir? Ondan sonra yani ilk iki aşama ters dönmüş durumda, yer değiştirmiş durumda. Burada ise artık hani bir modelden ziyade artık direkt organizasyonun kendisine yönelik olması gerekeni tanımlıyor olduğumuz için bunu tanımladıktan sonra buna yönelik bir anket oluşturulması, değerlendirme aracı oluşturulması kritik olan bir nokta. Ve ondan sonra ne noktaya gelmiş olduk? Biz bu noktadayız ve buraya gelmek istiyoruz. O zaman bunu nasıl yaparız? Gelişim planı ve sonra da bunun uygulaması gibi aşamalarla devam edeceğiz. Şimdi burada da bu gelişim planına da yani herhalde bütün içgörülerimizde bizim dile getirdiğimiz ve çalışmalarımızda olmazsa olmaz dediğimiz hani metodoloji olarak ortaya koyduğumuz etki modeli, o gelişim planının dört tane başarı kriteri var. Bunu hani belki önceki içgörülere katılanlar için de tekrar olacak ama bunu mutlaka açıklamam gerekecek. Hani liderlik ve çevre bunlardan bir tanesi. Bunu daha sonra örneklerde biraz daha vurgulayacağız. Ve bu dört başarı anahtarından çevik kültüre baktığımızda hangisi biraz daha kritik hale geliyor? Bunu açıklayacağız. Neden? Çünkü sistem ve süreçler esasında zaten oturmuş durumda. Zaten bizim bu webinarın konteksti, kapsamı, sistem ve süreçler oturmuş. Acaba biz bunu kültüre nasıl dönüştürürüz dediğimiz zaman o zaman o başarı anahtarı zaten gerçekleşmiş durumda. Geri kalanlarına odaklanma. Liderlik ve çevre dediğimiz şey dolayısıyla o kültürü yaşaması gereken kimseler çevresinde görüyor mu acaba bunu? Ve liderlerden görüyor mu? Rol model, liderler bunu istiyorlar mı, dile getiriyorlar mı ve sergiliyorlar mı? İletişim tarafı net olarak ne istendiği ortaya konuyor mu? Bu isteneni sergileyebilmeleri için yetkinlikler ve davranışlar yeterli mi, sergileniyor mu şeklinde veya neler geliştirilmesi gerekiyor şeklinde dört başarı anahtarı bazıyla bakmak ve etki modelini uygulayarak gelişim planını oluşturmak kritik bir nokta ve sonrasında artık bunu da oluşturduktan sonra uygulama aşaması ile süreci devam ettiriyor olacağız. Şimdi başa dönersek sürecimizde artık biraz daha örneklerle konuşursak farklı farklı kaynaklardan fakat ilk söyleyeceğim Scrum.org diye hani bir non-profit ve bayağı dünyayı yönlendiren bir organizasyon olarak tanımlayabilirim. Onların tanımladığı çevik yaklaşımın değerleri nedir dediğimizde. Yani değerlere girdik. Neden değerlere girdik? Çünkü hani kültürü oluşturacaksak o zaman başta değerlerin tanımlanması gerekiyor. O anlamda bu değerleri tanımlayacağımız zaman yine aynı hatırlatmayı yapıyorum. Bu sonuçta kuruma özgü, organizasyona özgü, takıma özgü tanımlanması gerektiğini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Ama bir de çevik bir tarafta da çevik çalışma sisteminin o ilk slaytta bahsettiğim belli özellikleri, belli işleyişi varsa kabul görmüş uygulama. O zaman hani buna benzer değerleri dikkate katmak, en azından bir değerlendirmek, bizim organizasyonun değeri bu olmalı mı, buna ne kadar uzağız falan gibi tanımlamak önemli olan bir nokta olacak. Yani hepsinin tanımları yer alıyor, hepsine tek tek okumayacağım. Ama baktığımızda cesaret, odaklanma, taahhüt,
saygı, açıklık, buraya kadar Scrum'ın söylediği, yani çevik yaklaşımın değerleri bunlardır dediği bazı örneklerde kimisini biz organizasyonlara adapte ettik veya teklif ettik. Kimisini belli araştırma, belli kaynaklardan ortaya koyduk. Ama o ilk slide hatırlarsak hep oradaki o çalışma sistemini destekleyecek işte ne bileyim adaptasyon dediğimizde, işbirliği dediğimizde, yetkilendirme dediğimizde e, tamamen o sistemi destekleyecek belli değerleri ortaya koyuyoruz. İşte sorumluluk, geçmişe bakma, yetkilendirme bir modelin yani üç tanesi geçmişe bakma, sorumluluk, yetkilendirme. E, işbirliği, adaptasyon, kalite, geri bildirim, deneysel öğrenme. İleri bildirim bizim zaman zaman ortaya koyduğumuz bir şey. Yani geri bildirimle ileri bildirim birbirine benzer araçlar olmakla beraber çok önemli bir fark. Çünkü geri bildirim verme ve ileri bildirim isteme var esasında. Yani dolayısıyla o hani tetikleyen şey o geri bildirimi alacak kimse. Dolayısıyla bana ileri bildirim verir misiniz diyebilmektir ileri bildirim. Dolayısıyla bunu bir değer haline getirmek demek çok çok önemli ve yaşanması çok önemli bir aşama olacaktır. Hani daha klasik zaman zaman sürekli öğrenme, biraz daha geçmişte kalan ismi, günümüzde gelişim zihniyeti gibi kavramlar hani bir fikir vermesi anlamında değerlendirilebilecek değerler. Ondan sonra hani yine uygulamalara geçtiğimiz o değerleri belirledikten sonra bunun altında olması gereken kültürü tanımladığımızda yani yine aynı şeyi söylüyorum. Bu o altı bileşende olabilir, değerler bazında olabilir veya genel olarak olabilir. Ee, bir şey olarak hani bu bizim yaptığımız bir çalışmaydı ve çevik yaklaşımda çalışan bir kurumda olduğu için önceki çalışmada da webinerde de paylaştığımızı hatırlıyorum. Şöyle bir göz atalım. Hepsini tamamen şey yapmayalım. Hani örnekler anlamında dolayısıyla biz bunları sergilemeliyiz şeklinde ortaya konacak bir çalışma olacaktır. Olması gereken kültürü tanımlamak. İşte takım çalışmasına vurgu, bağlılığa vurgu, inisiyatif, sorumluluk, işte onun dışında bazıları biraz daha jenerik kalabiliyor ama bazıları tamamen çevik yaklaşımı açıklayan şeyler, yeni fikirlere açık olma gibi, hata yapmaktan korkmamalı gibi gelişim zihniyeti dediğimiz şey zaten bu. Farklı fikirlerin işin içine girmesi dolayısıyla yine tamamen çevik sistemi açıklayan bir kültürel bir yaklaşım diyelim. Müşteri odaklılık tartışmasız. E, yani nasıl söyleyeyim yani fikir üretmesi, e, beraber üretme, beraber çalışma, hani takım çalışmasının bir sonucu olarak tanımlayabiliriz belki. Verimlilik gibi yani sonuçta çevik yaklaşımı destekleyen bazı örnekler. Yine farklı bir örnek paylaşmak gerekirse e, sonuçta bir firmanın yaptığı bir çalışmada yine hani mevcut kültürden olması gerekene nereden nereye dönmeliyiz şeklinde işte bir tanesi mevcut durum, bir tanesi olması gereken kültür. İşte dikkatli olmaktan sahip olmaya yani biraz daha bunu deşersek biraz daha işte hata korkusunun olması, işlerin yukarıya eskale edilmesinden başaracağım dolayısıyla başarısız olacağım dolayısıyla kaçınayım noktasından doğrusu buysa yapıp hatam varsa o zaman ondan ders almak işte ve kendimi güvende hissetmek tabii ki bir tarafta da o güven ortamının sağlanması gibi noktaları böyle bir dönüşümü konuşuyoruz. İşte en yüksek sesin kazanmasından her sese değer vermek işte bir öncekinde o ortak akılla filan açıkladığımız şey herkesin devreye girmesi. Hani daha önemli karakterler veya liderleri dinlemek ve mevkiye bir fikir aktarmaktan, konuşmaktan, kaçınmaktan herkesin devreye girdiği, herkesin ve bunu sorumluluk olarak gördüğü bir dönüşüm. E,
yine liderler tarafına baktığımızda hani yönetmek ve direkt yönlendirmekten yetkilendirme ve koçluk. Dolayısıyla inisiyatifin öne çıktığı ve sadece işte nasıl söyleyeyim, hizmetkar liderliğin artık biraz daha öne çıktığı, yani liderin bir kolaylaştırıcı ortam oluşturarak o kişilerin üretmesi ve bizim bunu kolaylaştırmamız, fasilitasyon yapmamız lider olarak gibi bir yaklaşım. Hani kendi görevlerime, benim görev tanımım, benim hedeflerim, kendi görevlerime odaklanırken bunu takım hedeflerine bakmak ve burada açık ve şeffaf olmak, dolayısıyla bir B planı olmaması şeklinde e, bir hani o iki aşamanın sonucu olarak hani buraya ulaşmak istiyoruz ve mevcut durumda buradayız şeklinde bir örnek. Yine yaptığımız farklı bir çalışmada bunu da işte mevcut durum ve olması gereken de koru, kazan ve kurtul olarak, yani dolayısıyla mevcut durumda nedir olması gerekene hizmet eden özellikler? İşte müşteri öncelikliymiş. Dolayısıyla bunun korunması. E, Kazan dediğimizde neleri biz kazanmalıyız ki olması gerekene ulaşalım ve de nelerden kurtulmalıyız? Neler bizi engelliyor oraya ulaşmak anlamında? Hani burada da bütün maddeleri okumayayım dilerseniz. Sadece hani kullanılabilecek ve çok somut sonuca götürecek yöntemlerden bir tanesi olarak, bir araç olarak ortaya koyalım. Bunlar dolayısıyla o ilk iki aşamanın biraz daha somutlaştırmak anlamında örnekleriydi. Yine aynı şeyi gündeme getirirsek hani artık üçüncü aşamada bir dönüşüm planını oluşturacağız. Dolayısıyla mevcut durumdan olması gerekene nasıl gideriz dediğimizde bu dört başarı kriterini dikkate katarak bütünsel bir dönüşüm planı oluşturmak önemli. Ama biraz evvel söylediğim gibi süreç ve sistemler genelde işleyen, hani en azından karşılaştığımız örneklerde, çünkü bu webinarı o kontekste kurduğumuzu söyledik. Dolayısıyla hani sanki biraz daha öbür üçü öne çıkıyor olacak. Hani yine örneklerle burada neler kullanılabilir veya ne tür aktarabileceğimiz ne tür tecrübe var dediğimiz zaman şöyle hızlıca şey yapayım. Hani bunlardan bir tanesi yetkinliklerdi. Yani o davranışlar ve yetkinliklerdi. Şimdi yine farklı bir şeyimizden, webinarımızdan bir kısmı çevik liderlik webinarımızdan aktarıyoruz. Şimdi baktığımızda hani bu etki modeli mantığıyla konuşursak nereye hizmet ediyor dediğimiz zaman esasında iki yere hizmet ediyor. Çünkü o takıma dahil olan kişilerin sahip olması gereken davranış ve yetkinliklerde, hani yetkinlik ve davranışlarda sergilenmesi gereken şeyleri, hani liderlik yetkinliklerini bunu ortaya koyabiliriz. Çünkü o liderler de takımın üyesi. Dolayısıyla sergilemesi gerekecek. Bir tarafta da diğer takım üyelerinin liderlerden, sonuçta liderleri rol model görmesi anlamında benim yöneticim veya benim liderim, bu takımın lideri, lider veya farklı kavramla nasıl ifade ediliyorsa bunu sergiliyorsa ben de sergilemeliyim mantığıyla o iki tane boyuta, iki başarı kriterine hizmet eden bir şey olmuş olacak. Yine hani olmazsa olmaz yetkinlikler mi? Hayır, ama çevik çalışma sisteminde bizzat ben hani en azından kendi tecrübemde her bir tanesine tecrübe ettiğim ve ihtiyaç duyulan yetkinlikler olarak söyleyebilirim ve bir tarafta da bol miktarda hani benzer örneklerde hani içinde olduğumuz belli projelerde filan gündeme gelen konular olarak tanımlayabiliriz. Şimdi yani şunu dikkat ettim. Biz sonuçta danışmanlık faaliyetlerimizin yanında eğitim faaliyetlerimiz de oldukça yoğun. Hatta danışmanlığın daha önüne geçiyor. Yani ben çok net söyleyebilirim ki biz biraz daha eğitim firması olarak algılanıyoruz. Ama bugüne kadar hiçbir webinarda eğitim konusunu bir çözüm olarak filan gündeme getirmedim ve bu şeyde acaba neden dedim. Çünkü burada ilk öne süreceğim, ortaya koyacağım o gelişim planının en önemli amacı, aşaması ve bunu araştırdığımızda bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ve kendi tecrübemizde de ortaya çıkıyoruz. Kendi tecrübemizde de bunu görüyoruz. Yani
e, çevik sistemde çalışan, o sistemi kuran organizasyonların bunu artık kültüre dönüştürelim dediğinde en kritik nokta o yetkinlikler ve liderlik tarafı. Dolayısıyla bir tarafta liderlik eğitimleri ve bir tarafta da e, yani o takım üyelerinin ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kapsayan, geliştirmeyi hedefleyen eğitim en kuvvetli araçlardan bir tanesi oluyor. Ben burada çok kapsamlı eğitim programlarına falan girmeyeceğim. Sadece vurgulayacağım, hani kritik başarı anahtarı olarak vurgulayacağım şey, ilk başta şunu söylediğimizi hatırlatmak istiyorum. Yani yapmaktan olmaya dönüşüm esasında o geçiş. Dolayısıyla mesela örnek veriyorum. Varsayalım ki biz bir liderlik programında bu 10 tane yetkinliği hedefleyelim. Her birine 2 tane 2 günlük eğitim planlayalım ve sonuçta ne oldu? 20 günlük eğitim. Geçmiş olsun. Harcanan zamana, harcanan bütçeye yazık olacak. Çünkü 2 günlük bir eğitimle yetkinlik bazında yapmadan olmaya, yani o duygusal değişimi sağlamak toplamı 20 gün olsa bile mümkün olmayacak. Dolayısıyla benim burada vurgulayacağım, hani böyle bir eğitim programı şudur budur gibi şeyden ziyade sadece yaklaşım olarak bir gelişim yolculuğuyla eğitim vermek çok çok önemli bir nokta. Yani gelişim yolculuğundan kastettiğimiz şey şu: Marshall Goldsmith'in söylediği gibi bir eğitim programı bir katılımcısına bir şey kazandırmaz diyor. Eğitim programını aldıktan sonra, katıldıktan sonra hayata geçirmesi durumunda bir kazanım elde eder diyor. Ki biz davranış boyutu değil de bunu bir o biz kimiz tarafında bir olma noktasına taşıyacaksak, yani geri bildirimde ben geri bildirimi böyle veririm değil bizim amacımız. Ben geri bildirim vermeliyim demek. Ben çünkü e, veya geri bildirim istemeliyim dedirtebilmek. Yani düşüncesini, bakış açısını değiştirmekse o zaman bunu mutlaka birbiriyle bağlantılı bir gelişim yolculuğu olarak tasarlanmış bir eğitim programı olması şart oluyor. Şimdi bir önceki slayda geri dönüp hani liderlik üzerinden konuştuğumuzda bu sanki böyle biraz daha maliyetli, biraz daha zor gibi düşünülüyor. Tam tersi. Ben yine varsayımsal olarak konuşuyorum. Bu 10 tane yetkinliği geliştireyim deyip hepsini bağımsız eğitimlerle gerçekleştirmektense bir gelişim yolculuğu tasarlayıp da aynı yetkinliklere odaklandığımızda, hani parantez içinde 10 tane yetkinlik belki fazla ama hani aynı durumu tanımladığımızda inanın daha kısa sürede, İnanın daha düşük bütçeyle ve inanın daha iyi sonuçlar, daha kalıcı sonuçlara ulaştıracak şekilde bir gelişim sağlanabiliyor. Yani yılda ortalama 2000 gün eğitim veren ve bunu 30 yıla yakın süredir yapan bir kişi olarak, bir firmanın yönetici ortağı olarak içtenlikle söylediğim bir şey. Yani gelişim yolculuğuyla o gelişimi sağlamak çok kritik bir nokta. Ben bunu özellikle vurguluyorum çünkü tam ters noktada çok fazla talep geldiği için hani bu bakışı aktarmak önemli diye düşünüyorum. Onun dışında yani birkaç şeyi daha söyleyerek zaten süremizi evet tamamlıyoruz. Bir 2-3 dakikamız var. Şimdi biz yine uzunca bir süredir takım koçlukları, ağırlıklı üst yönetim veya daha hani başında bir C-level'ın, N-1'in olduğu takımlarda takımın performansını, takımın üretkenliğini geliştirmek için yaptığımız bir çalışma. Eğitimden farklı olarak takım koçluğu ve burada da takımların 5 temel aksaklığı Patrick Lencioni isminde birisinin geliştirmiş olduğu, herhalde takım koçluğunda dünya çapında globalde çok kullanılan bir şey. Biz bunu uzun yıllardır bu modeli kullanıyoruz. 5 temel aksaklık. Şimdi çok ilginçtir ki son yıllarda şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. İki tarafta da takım koçluğu, yani takımı geliştirmek istediğimizde çevik yaklaşım, çevik yaklaşıma geçmek artık bir çözüm olmaya başladı. Veya tam tersi, çevik takımlar veya takımlar o takımı geliştirmek hani takım koçluğuyla
sağlanan şey. Şimdi modele biraz daha baktığımızda güven eksikliği. Yani beş temel aksaklık nedir dediğimizde, başka bir deyişle takım koçluğu neye odaklanıyor dediğimizde takım üyeleri arasındaki güven eksikliğini gidermek, dolayısıyla birbirine güvenmeyi sağlamak. Ama bu güven eksikliği, güven çok geniş bir kavram. Zafiyete dayalı, yani o kırılganlığa dayalı güven. Yani ben bunu bilmiyorum, destek olur musun? Bana yardım eder misin? Özür dilerim, hata yaptım diyebilmek esasında geliştirmeyi hedeflediğimiz nokta. Dikkat ederseniz direkt olarak bir çevik yaklaşımı söylüyoruz. Bunun çalışma prensiplerini söylüyoruz. Çatışma endişesi dediğimiz zaman konuda kalma kaydıyla, çatışma her zaman bir negatif bir kavram olarak algılanıyor. Hani böyle bir tecrübemiz var. Üretken çatışma diyelim, yani kişilere sıçramayan, konu üzerinde kalan. Çünkü Patrick Lencioni diyor ki herkesin mutabık kaldığı karar ortalama karardır ve şirketi ileriye götürmez diyor. O zaman aykırı fikirlerin, farklı fikirlerin aktarılması, herkesin işin içine girmesi yine çevik sistemi destekleyen bir nokta. Dolayısıyla ikinci aksaklık. Taahhüt altına girmemek yine, yani dolayısıyla elini taşın altına koymak. Ne dedik? İnisiyatif almak dedik. O inisiyatifi kullanmak dedik. Dolayısıyla yine modelle inanılmaz örtüşüyor. Birbirini sorumlu tutmamak. Genelde yaklaşım şudur. E, Yani daha geleneksel diyelim, daha çok lider üzerinden. Yani benim peer'ım örnek olarak, ben satışın başındaysam pazarlama tarafı, üretim tarafında benim bir yorumum varsa onu direkt ona söylemektense direkt olarak lider üzerinden, takımın lideri üzerinden bunu iletmek gibi şeyler söz konusu olacak. Tabii ki bu aradaki güven eksikliği olabilir, hani birçok nedeni olabilir ama sonuçta bu modelde geliştirilen şey herkesin birbirini sorumlu tutması. Dolayısıyla takımda herkesin bu konuda da inisiyatif alması yine çevik yaklaşımın çok önemli özelliği. Çünkü o geri bildirim, örnek retrolarda yapılan geri bildirim sadece liderin takım üyelerine verdiği geri bildirim değil ki, herkesin kendisine verdiği, birbirine verdiği geri bildirim. Dolayısıyla yine çok destekleyen bir şey ve iş sonuçlarına kayıtsızlık. Düşünün ki hani çevik çalışma sisteminde tecrübeniz olduğunu varsayarak söylüyorum, o ilk başta kurduğumuz konteks kapsamında. Sonuçta direkt olarak tek bir takımın direkt iş sonuçlarına odaklanarak başlayan bir çalışma sistemi ve bunu ne kadar kısa dönemlerde gerçekleştiriyoruz. Üçer, dörder haftalık dönemlerde nedir iş sonucumuz diyoruz, MVP'yi tanımlıyoruz, nasıl ulaşacağız diyoruz. Yani herkesin aynı sonuçlara odaklanmasını sağlayan bir sistemi konuşuyoruz veya modeli konuşuyoruz. Yani kıssadan ise çevik takıma daha doğrusu çevik yaklaşımda çalışan bir takımın bunu kültür olarak da benimsemesini hedefliyorsak, artık bir kültüre dönüşmesini istiyorsak, o zaman şu faktörlerle baktığımızda burada gelişim alanları varsa o zaman bu da çok kuvvetli bir araç olmuş oluyor geliştirmek anlamında. Onun dışında biraz daha jenerik bir konudan daha bahsedip ondan sonra da tamamlayalım. O da kültür elçileri dediğimiz şey. Dolayısıyla o bizim etki modelinde çevrede görebilmesi, iletişime hizmet edebilmesi, çevresinde rol modelleri görebilmesi. Yani sonuçta o kültürü benimsemiş veya hızlıca benimseyebilecek, rol model olarak tanımlanabilecek, bunlar liderler olmak zorunda değil ama etki alanının olduğu, iletişimi kuvvetli olan kimselerle bu şeyi de, bu kültürü de yaymak önemli araçlardan bir tanesi. Yani bunu çok detaylandırmadım çünkü çevik sisteme özgü bir şey olmadığı için, kültürel dönüşümde her zaman karşımıza çıkan kuvvetli araçlardan bir tanesi olduğu için onu da vurgulayarak tamamlamış olayım. Böyle biz hani eğitmenler olarak böyle webinarları takır takır anlatma tarafını çok sevmiyoruz normalde. Fasilitasyonda tartışalım edelim filan diyoruz ama süre ve içerik anlamında böyle bir formatla e, ilerliyoruz. Ben şöyle hani o anlamda aktarabileceklerimi tamamladım. Umarım az da olsa, hani bir cümle de olsa veya umarım daha çoktur tabii ki, katkı sağlamıştır.
Soruları olan varsa, yorumları olan varsa direkt mikrofonu açarak da söyleyebilir, yazabilir de. Hani o şekilde kısa bir seansta yaptıktan sonra dilerseniz tamamlayalım webinarımızı. Ben şeyi kontrol ediyorum. Chat'i hani oraya da yazarsanız veya söylediğim gibi e, sesli olarak da gündeme getirebilirsiniz. Ben katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yaz dönemi başladı. Herkese güzel bir yaz diliyorum. Herhalde kısa bir aradan sonra bu içgörülerimizi yapmaya devam edeceğiz.